Ukrayna savaşın başından bu yana kendi geleceğini belirlemek için mücadele ediyordu. Ama şimdi işler değişiyor. Amerika Rusya ile masaya oturdu. Ukrayna ise bu görüşmelerin dışına itildi. Kendi geleceği artık büyük güçlerin pazarlığına bağlı. Ülkedeki madenler de Washington'la arasında pazarlık konusu oldu. Yani mesele artık sadece toprak ya da güvenlik değil. Ukrayna'nın ekonomik kaynakları da bu sürecin bir parçası. Rusya'nın Ukrayna işgali üzerinden 3 yıl geçti. Bu zaman içerisinde Rus güçler, Kırım ve Moskova destekli ayrılıkçıların Donbas'ta kontrol ettiği bazı bölgeler de dahil, Ukrayna'nın yaklaşık %7'sindeki kontrolünü %20'lere kadar çıkarmış durumda. Savaşın başlarında Rus birlikleri ülkenin doğusundaki Herson, Zaporijye ve Donetsk'te ilerledi. Aynı zamanda kuzeyde Sumi, Çernihiv ve Çernobil'de de kontrolü sağlayarak başkent Kiev'e 20 ila 25 kilometre yaklaştı. Şubat'tan Mart ayına kadar süren Rus ilerlemesini haritada görüyoruz. Mart ayı ile birlikte Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlatmasıyla Ruslar geri çekilmek durumunda kaldı. Böylece artık başkent düşme tehlikesinden uzaklaştı. İlerleyen vakitlerde günümüze dek savaşın doğuda devam ettiğini, Rus güçlerin burada kalıcılaştığını ve Dnyeper'in batısına geçmediğini gözlemliyoruz. Topraklarınızın işgal edildiği bir ülkede yaşadığınızı düşünün. Bu işgale karşı direnip savaşıyorsunuz. Günler, haftalar, aylar hatta yıllar geçiyor. 3 yılın sonunda kendinizden büyük bir güce karşı ülkenizin %20'sini kaybetmiş durumdasınız. Sizi destekleyen dış unsurlarsa artık sırtını dönmüş, kendi paçasını kurtarma uğraşında. İşte bu noktada biraz satılmış ve yarı yolda bırakılmış gibi hissedebilirsiniz. Şu anda Ukrayna'nın yaşadığı manzara da tam olarak bu. Biden yönetimi döneminde başlayan savaş yavaş yavaş bitme noktasına geliyor. Bir önceki ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin Ukrayna politikası 180 derece değişmiş durumda. Eski hükümet Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceği yönünde bir politika benimsemişti. Yani savaş çok daha uzun bir zaman sürse de Washington Kiev'e yardımlarına devam edecekti. Ancak savaşın başındaki duruma kıyasla hem Amerikan halkının hem de Biden'ın savaşa dair görüşü ve politikası değişti. Amerikalılar vakit geçtikçe Ukrayna'ya verilen yardımların fazla olduğunu düşünmeye başladı. Bir anket çalışmasına göre Amerikalıların %50'si Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alamaması pahasına bile savaşın bir an önce bitmesini tercih etti. Bu oran Mart 2024'teki ankete kıyasla %7'lik bir artış yaşandığını gözler önüne serdi. Kamuoyunun savaşın uzadığı ve çıkmaza dönüştüğü gerekçesiyle hızlı bir çözüm aradığı görülüyor. Biden da zaman içinde tonunda değişikliğe gitti. Ukrayna'ya destek konusunda daha önce ne kadar sürerse sürsün taahhüdünü elimden geldiğince olarak değiştirdi. Bunun sebebi kongreden engeller çıkmasıydı. Cumhuriyetçilerin ayak sesleri daha yakından duyuluyordu artık. Göç politikalarına daha sıkı önlemler alınması ve Amerika'nın önceleştirilmesi talepleriydi. Biden'ın bir diğer politikası da Ukrayna olmadan onun hakkında hiçbir şeye karar verilemez mottosuydu. Yani bu ülkeyle ilgili herhangi bir karar Ukrayna'nın katılımı olmadan alınamazdı. Bu düşünce Ukrayna'nın kendi geleceği ve toprakları hakkında söz sahibi olmasını vurguluyordu. Mevcut süreçte ise sanki o olmadan bir anlaşma yapılacakmış gibi bir hava var. Trump başkanlık koltuğuna oturduktan 24 saat sonra savaşı bitireceğini garanti etmişti. Kendisi de bunun yaşanmayacağını zaten biliyordu. Savaşlar tek bir liderin kararıyla sona ermez. Rusya'nın hedefleri ve Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi göz önüne alındığında taraflardan birinin kabul edebileceği ani bir anlaşma yapılma ihtimali düşük. O cümleyi kurarak asıl hedefi müzakere masasında sert bir pazarlık stratejisi izleyerek tarafları hızlıca bir çözüme zorlamaktı. Nihayetinde gidişatın belirleyicisi Rusya ve Ukrayna'nın sahadaki askeri durumu ve stratejik hesapları olacak. Amerika ile Rusya'nın Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmelerde Ukrayna ve Avrupa saf dışı bırakıldı. Kendi topraklarını alakadar eden bir geleceğin çizildiği müzakerede Ukrayna'nın masaya oturtulmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Çünkü çatışmanın ana taraflarından biri de haliyle onlar. Çıkarlarının tam olarak temsil edip edilmeyeceği oldukça belirsiz. Kiev yönetimi kendisi olmadan yapılacak barış görüşmelerinin sonuçlarını tanımayabilir. Peki bu neyi değiştirir? Ukrayna'nın geleceğinin artık Amerika ve Rusya'nın talepleri doğrultusunda belirleneceği daha olası. Trump, Rusya'nın işgal etmesine rağmen savaşın Ukrayna tarafından başlatıldığını iddia etti. Ukrayna'nın 3 yıl önce bu savaşı sonlandırabileceğini ve başlatmamış olsaydı daha önce bir anlaşma yapabileceğini söyledi. Ayrıca Zelenski'ye halkın verdiği desteğin %4'e düştüğünü, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini belirtti. Zelenski'yi diktatör olarak tanımlarken onu Amerika'dan aldığı yardımlarla savaşmakla suçladı. Fakat tam aksine Putin'i diktatör olarak nitelemekten kaçındı.
Zelenski'nin üzerine oynamasının sebebi, Ukrayna'da istediği tarzda politikalar seyredecek bir ismi başa geçirmek istemesi olabilir. Trump savaşın kimi başlattığı konusunda kısa bir süre içerisinde söylem değiştirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını kabul etti. Saldırının Rus lider Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Rusya saldırdı fakat Putin'in saldırmasına izin vermemeliydiler dedi. Onlardan kastı Zelenski ve Biden'dı. Amerika'nın askeri ve mali yardımlarının karşılığını almak için bastırması, Trump'la Zelenski arasındaki gerilimi daha da artırdı. Hızlıca bir anlaşma imzalaması beklentisi, Ukrayna'yı barışa ve tavize boyun eğmeye zorluyor. Kiev'den toplamda 500 milyar dolar talep ediliyor. Trump'ın maden yataklarına duyduğu ilginin nedeni, Çin'den bağımsız olarak bu mineralleri temin etme istemesinden kaynaklı. Çünkü Çin şu anda dünya pazarında nadir toprak elementlerini domine ediyor. Zelenski başlangıçta 100 milyarlarca dolar değerinde olduğu düşünülen maden yataklarına vermeyi reddetti. Ona göre batılı ülkeler zengin madenlere erişim sağlayabilir. Ancak bu konuda daha fazla görüşme yapılması gerekiyor. Ayrıca Kiev güvenlik garantileri talep ediyor. Ukraynalı lider ayrıca rakamın çok yüksek olduğunu ve Amerikan yardımlarının toplamda yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu savundu. Mevcut süreçte Amerika ile Ukrayna arasında maden anlaşmasına varılmasına yakın olduğuna dair haberler var. Peki ülkede hangi maden yatakları var? Özellikle lityum, grafit, titanyum, uranyum ve diğer nadir toprak elementleri ABD için stratejik öneme sahip. Titanyum ve lityum Ukrayna'nın sahip olduğu en değerli madenler arasında. 2022'deki savaş öncesinde Ukrayna dünya titanyum üretiminin %6'sını gerçekleştiriyordu. Titanyum füzelerden uçaklara, denizaltılara kadar birçok alanda kullanılıyor. Ukrayna dünya lityum rezervlerinin %3'üne sahip. Lityum ise bataryalar için kritik bir bileşen olarak özellikle Amerika için önemli. Ancak bu madenlerin ticari hale gelmesi, önemli yatırımlar ve uzun vadeli çalışmalar gerektiriyor. Ukrayna bu kaynakları işleyebilmek için yeni araştırmalar yapmak zorunda. Sovyetler Birliği döneminden kalma eski haritalar bu madenlere dair yapılan araştırmaları gösteriyor. Fakat bu haritaların çoğunun artık geçerli olmadığı düşünülüyor. Amerika ile bir anlaşma yapılsa bile Ukrayna'nın maden kaynaklarını geliştirmek için büyük yatırımlar yapması gerekecek. Güvenlik sağlanmadan veya savaş bitmeden madencilik faaliyetlerine başlamak da çok zor. Kaynakların büyük kısmı Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde mevcut. Yani tahminlere göre maden yataklarının %20 ila %40'ı şu anda Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna topraklarında yer alıyor. Bu durum Ukrayna'nın ekonomik kalkınma sürecini oldukça güçleştiriyor. Bu mineralleri kontrol eden Rusya, barış görüşmelerinde daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Kontrol ettikleri maden alanları arttıkça Ukrayna'nın bu minerallerle pazarlık yapma olasılığı azalmış olacak. Trump belki madenler üzerinden Rusya ile de anlaşma yapabilir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerinden geri çekilmeyeceklerini belirtti. Yönelttiği soru da şuydu: burada nadir toprak elementlerini bırakıp gidelim mi? Savaş bitmeye yaklaşırken Rusya'nın Ukrayna'nın elinde kalan maden yataklarını ele geçirmesi beklenebilir. Trump'ın danışmanları Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki toprakları geri alma hedefinden vazgeçmesi gerektiğini savunuyor. Washington yönetimi Ukrayna'nın NATO üye olmasına karşı. Amerika Savunma Bakanı tutumlarının Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiği yönünde olduğunu açıkladı. Ukrayna ise NATO'ya üye olursa gelecekteki savaşları da savuşturabileceği düşüncesinde. Batılı güçlerle resmi bir ittifakı nihai caydırıcı unsur olarak görüyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ülkenin güvenlik sorumluluğunu NATO üstlenmiş olacak. Mantık gayet açık. Ukrayna'nın NATO'ya girmesiyle Rusya'nın herhangi bir saldırısı tüm NATO üyelerinin ortak bir askeri karşılık vermesini zorunlu kılacak. Tüm bunlara rağmen Ukrayna'nın NATO hedefleri birçok engelle karşı karşıya. Bazı üyeler Rusya ile doğrudan çatışmaktan kaçınıyor. Moskova'da NATO'nun genişlemesini doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Zelenski bile şu an için NATO üyeliğinin tam olarak mümkün olmadığı görüşünde. Bunun yerine Batılı müttefiklerine yeni bir öneride bulundu. O da Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi. Ancak Washington yönetimi Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı. Bu durum Avrupa'yı daha büyük bir sorumluluk almaya itiyor. Avrupa ülkeleri için mesele yalnızca artık Ukrayna'yı desteklemek değil, kendi güvenliklerini de düşünmeleri gerektiğinin farkındalar. Eğer Ukrayna tamamen savunmasız bırakılırsa Rusya'nın saldırılarını daha da ileriye taşıma ihtimali var. Bu yüzden Avrupa başkentlerinde Ukrayna'ya askeri bir barış gücü gönderme fikri konuşuluyor. Ancak bu alınması kolay bir karar değil. Savaşın şu anki cephe hattı 804 kilometre boyunca uzanıyor. Ukrayna'nın Rusya ve Belarus'la olan sınırları ise 3218 kilometreye yakın. Bu bölgenin güvenliğinin sağlanması için en az 40 bin ila 200 bin asker gerektiği söyleniyor. Şu an tartışılan sayı ise 50 bin asker civarında.
Ancak bu kadar yüksek sayıda asker bulundurmak önemli miktarda kaynak gerektirecek. Bu da Avrupa ülkelerinin kapasitelerini zorlayabilir. Öte yandan Avrupa bu konuda tam bir görüş birliği içerisinde değil. Peki kimler bu fikre yeşil ışık yakıyor, kimler karşı çıkıyor? Fransa kesinlikle destekliyor. Savaş dışında ve potansiyel olarak savaşta rol oynayabileceğini savunuyor. Fransa, Ukrayna'ya muharip olmayan birlikler gönderme fikrini gündeme getirdi. İngiltere özellikle barışı koruma ve eğitim için asker konuşlandırmayı düşünüyor. Başbakan Starmer, görüşmelerin devam ettiğini ancak nihai bir taahhütte bulunulmadığını belirtti. İngiliz ordusunun Ukrayna'ya konuşlandırılması emrine kesinlikle hazır olduğu ifade ediliyor. Almanya, Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmanın erken olduğu görüşünde. Her şeyden önce Ukrayna için barışın sağlanıp sağlanmayacağını ve nasıl sağlanacağını bekleyip görmeleri gerektiğini savunuyorlar. İspanya ise karşı çıkıyor ve erken olduğunu düşünüyor. Polonya asker göndermeyi planlamıyor. Başbakan Donald Tusk, halkın muhalefetini ve siyasi riskleri gerekçe göstererek asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı. İtalya, dünya savaşı çıkabileceğine gerekçe göstererek fikre karşı çıktı. Farklı yollarla destek verilmesi gerektiğini düşünüyor. Hollanda yeşil ışık yakmış gibi fakat temkinli. Gelecekteki seçenekleri değerlendiriyor. Belçika, NATO'nun doğu kanadına asker konuşlandırılmasına odaklanmaktan yana değil. Estonya ise savaş dışında rol alabileceğini göz önünde bulunduruyor. Ülke içinde konuya dair tartışmalar var. Letonya henüz planlardan bahsetmiyor. Şu anda kendi savunmasına odaklanmış durumda. NATO birliklerine ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'ya asker konuşlandıracağına dair bir işaret yok. Bölgesel güvenliğe öncelik veriyor. Danimarka karşı çıkıyor ve erken olduğunu düşünüyor. Finlandiya gelecekte asker konuşlandırmayı göz ardı etmemekle birlikte şu anda kendi savunmasına odaklanmış halde. Rusya'nın gözünde Ukrayna tek başına yeterli ağırlığa sahip değil. Yani arkasında destek çıkan olmazsa büyük tavizler alabilir. Kısaca güçlü bir müttefikin desteği olmadan Ukrayna müzakerelerde dezavantajlı durumda. Amerika'nın güncel politikası çerçevesinde gücünü pekiştireceği ve Çin'e karşı oynayacağı konuşuluyor. Bunu yaparken Rusya'yı da yanına çekmek isteyecek. Fakat Çin, Ukrayna Savaşı boyunca Rusya'ya en çok yardım eden ülkelerden oldu. Yani Pekin elinden geldiğince Moskova'yı yanında tutmaya çalışacak. Bu süreçte Putin de her iki tarafı dengeleme arayışına gidebilir. 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu bağlamında Ukrayna, Amerika, İngiltere ve Rusya'dan güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahlarından vazgeçti. Moskova bunun karşılığında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceğine söz vermişti. Ancak Rusya'nın o tarihten bu yana attığı adımlar, verdiği sözlerle taban tabana zıt. Kırım'ın ilhakından sonra şimdi de Ukrayna doğusundaki Herson, Zaporojye, Donetsk ve Luhansk'ı da kendi toprağı yapma yolunda. Putin herhangi bir barış anlaşmasından önce müzakere masasında elini güçlendirmek için Rus ordusuna Ukrayna'da biraz daha fazla toprak ele geçirmesi emri verebilir. Ukrayna ise Amerikan yardımı olmadan savaşmaya devam edip edemeyeceğini değerlendiriyor. Zelenski'ye göre bu ihtimal düşük. Yine de Putin-Trump anlaşması Ukrayna'yı memnun etmezse ülke buna mecbur kalabilir. Anlaşma sağlanırsa eğer, Ukrayna'da ele geçirdiği toprakların artık tamamen Rusya kontrolünde olduğunun kabul edilmesi bekleniyor. Her iki taraf da 3 yıllık savaşın sonucunda yorgun düşmüş durumda. Yakın gelecekte bir barış anlaşmasının yapılması kuvvetle muhtemel. Ukrayna savaşın başından bu yana kendi geleceğini belirlemek için mücadele ediyordu. Ama şimdi işler değişiyor. Amerika Rusya ile masaya oturdu. Ukrayna ise bu görüşmelerin dışına itildi. Kendi geleceği artık büyük güçlerin pazarlığına bağlı. Ülkedeki madenler de Washington'la arasında pazarlık konusu oldu.